Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. Bu videoda videonun başında gördüğünüz kamyonun yani tırın açılışını yapacağım. Oğlum için aldığım tırı kutunun içeriğinden çıkacakları parça parça size göstereceğim. Ardından birleştirmesini yapacağız. Çünkü bu demonte olarak geliyor. Birleştirmesini yapacağız. Ardından da sonucunda nasıl bir şeye sahip olduğumuzu beraber göreceğiz. Ürünün özelliklerini, marka, model, detaylarını, her şeyini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki ardından da birkaç gün sonrasında net olarak dışarıda da kullanımının videosunu sizlere atıyor olacağım. Yani buraya yüklüyor olacağım. Videoya geçmeden önce bu tarz videolar için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hadi şimdi kutu açılışına geçelim. Kutu açılışını hızlı olarak gerçekleştireceğim. İçerisinden neler çıktığını zaten size tek tek gösteriyor olacağım. Parçaları dışarıya koyacağım. Daha sonrasında da monte işlemini beraber yapacağız. Şimdi kutu açılışına geçiyorum. Evet, şimdi kamyonun asıl iskeleti ortaya çıkmış oldu. Ve gerçekten terledim. Şu gördüğünüz gibi kamyonun iskeleti. Böyle bir konsolu var. Gördüğünüz gibi burada Mercedes-Benz amblemi bulunmakta. High ve Low Speed seçenekleri bulunuyor. Buradan startı verip başlatıyorsunuz. Direksiyonu da bu kısma takacağız. Buradan da ileri geri manevralarını sağlayacak kısım bulunuyor. Altta gaz pedalı var. Bir fren pedalı yok. Burada da bir müzik çaları var. Burada kendi müzikleri de var sanırım ama microSD kart ve USB üzerinden de girerseniz buraya parçalar atabiliyorsunuz. Kapılar bu şekilde açılıp kapanabiliyor. İçinde mandal var. Şu tepe kısmını taktığımızda daha net göreceksiniz. Şu kapı çok güzel bir şekilde kapanıyor. Yani rahatlıkla açılabilir bir kapı olmuyor. Ayrıca koltuğunda güvenlik emniyet kemeri de var. Onu da göstereceğim size. Şurada akü takma alanı bulunmakta. Şarj işlemini buradan yapabiliyorsunuz. Şöyle aküsü de zaten gördüğünüz gibi burada. Daha bağlantıları yapılmamış. En son akü bağlantısını da yapacağız. Ardından kullanmaya başlayacağız. İnternette çift akü olduğunu okumuştum ama bu galiba tek akülü model. Burada da sanırım ufak bir bölme var böyle. Neye yaradığını bilmiyorum. Kitapçığı ile ilgili hiçbir şey okumadım. Direkt olarak eve geldim. Aldığım gibi hemen kutuyu açtım ve video çekmeye geçtim. Burada bağlantılar yapılacak şeyleri sanırım yazmışlar. Bağlantı elemanlarını aküye bağlarken doğru kutuları bağladığından emin olun demiş. Bunu şuraya şöylelik yapıştıralım. Akünün üzerinde mi dursun artık bilmiyorum. Burada da trafo falan var. Artık bağlantısını yapacağız. Umarım bir sorun yoktur ve cihaz doğru şekilde çalışır. Neyse, diğer ekipmanları göstereyim ben size o arada. Burada gördüğünüz gibi bir direksiyon var. Tam fonksiyon. Şimdi üzerindekileri de göstereceğim size. Şu şeyi bir bırakayım da. Tripodu. Direksiyonu çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir direksiyona sahip. Burada üzerinde tuşlar da var. Tuşların neye yaradığını da takınca göreceğiz. Bunlardan bir tanesi korna olsa gerek. Bir de müzik sesi açıp kapatma da galiba burada vardı. Onu da yine kullanırken göreceğiz. Bu arada bu ürün Mercedes-Benz lisanslı bir ürün. Siz de bulabilirsiniz isterseniz piyasada. İçinde vidalar olan bir kitapçık çıktı. Ayrıca içerisinde çift taraflı 3,5 mm jack girişli bir kablo var. Onu da nerede kullanacağız artık bakacağız. Burada parça diyagramını eklemişler. Neyin nereye nasıl takılacağını anlatan tekerlekleri göstermiştim. 4 tane bu şekilde tekerleği var.
Buraya üzerine jant kapakları var. Onları da takacağız. Burada dikiz aynaları var. Bunlar da çok güzel yapılmış. Bu arada ürünün ön kısmında cam yok. Bunu ben bir plexi olarak bir yerden alıp kendim bir cam yapacağım ön tarafına. Sadece yazın değil kışın da çocuğum bununla oynasın istiyorum. Dışarı çıktığında ön taraftan rüzgar almasın diye önüne plexiyle kapatacağım. Bu arada aynaları da bu şekilde gayet şık, güzel duruyor. Bunları da tabii ki monte edeceğiz. Jant kapaklarını size göstereyim. Gerçekten terledim bu arada. Yani şunu çıkartması zorladı. Ayrıca ev zaten sıcak. Üzerimde de kazak var. Tişört giymeye üşendim açıkçası. Şunun hevesine. Şöyle jant kapakları var. Gördüğünüz gibi. Bunu da tekerleğin üstüne monte edeceğiz. Bu şekilde 4 tane jant kapağı var. Mercedes amblemi var burada da gördüğünüz gibi. Bunu da bir kenara bırakıyorum. Şimdi koltuğunu göstereceğim size. Koltuğu buradan arıyorum. Emniyet kemeri de var. Bahsetmiştim başında. Emniyet kemerle yine üzerinde Mercedes-Benz yazan bir koltuk var. Bu da buraya yapıştırmalı. Şunları şuradan bir kurtarayım. Hemen size göstereceğim. Neyse bu burada kalsın. Şöyle gördüğünüz gibi gayet şık ve deri bir koltuk var. Burada da yine Mercedes-Benz amblemi bulunuyor. Emniyet kemerini de şu alttaki şundan kurtardığımda göstereceğim. Böyle çok ağım şağım tutan şöyle şuralardan gelen bir kemer değil. Normal sadece ön taraftan tutan bir kemeri bulunmakta. Şimdi şunu şuradan bir kurtaralım. Şu naylonlardan bir kurtulduğumda rahatlayacağım. Daha sonrasında bir joystick var. Uzaktan kumandalı olduğunu söylemiştim. Kutunun içerisinden çıktı bu da. Şöyle bir joystick. Böyle bu şekilde. Artık hangisi ne yöne götürecek bizi onu da bilmiyorum. Burada park ters tutuyormuşum bu arada. İleri geri sağ sol S ve P işaretleri var. Neye yaradığını göreceğiz artık. Bunun kontrol mesafesi ne kadar bilmiyorum. 2.4 GHz olduğunu biliyorum. 2.407 aynen fake out construction yazmış. Yani ne kadar bir mesafede çekim sağlar artık bunu kullanarak göreceğiz. Yani bunu çocuğunuzun kullanamayacak yaştaysa içine oturtup isterseniz böyle uzaktan kumandasıyla da kontrol edebiliyorsunuz. Ben bunu tekrardan içine koyayım da bunu en son monte ettikten sonra bakalım. Şurada bir şey daha buldum bu arada. Bunun ne olduğuna bakacağım. Bu da akünün şarj adaptörü. Şöyle bir şarj adaptörü bulunuyor. 12 volt DC ne kadar 1000 miliamperlik bir adaptör var. Bunu da şimdilik bırakıyorum. Şimdi monte işlemine geçeceğim. Ardından monteyi yaptıktan sonra da nasıl bir şey ortaya çıkacak beraber göreceğiz. Şimdi ilk olarak akünün nasıl takıldığını göstereceğim. Daha doğrusu aküyü takmakta çok da bir işlem yok açıkçası. Size sadece bağlantı için 2 tane kablo gelmiş durumda. Şu 2 kabloyu şuradaki diş, şuradaki boşluğa girecek şekilde birbirine takıyorsunuz. Bu buradan çıt diye bir ses geliyor zaten. Ardından akü bağlantı işlemi tamamlanmış oluyor. Daha sonrasında bu kısmı bağladıktan sonra ki en son bağlayacağım ben bunu. Şunu takıyorsunuz. Buraya doğru bir şekilde oturtuyorsunuz. Ters de koymuş olabilirim. Evet ters koymuşum. Doğru bir şekilde oturtup şu kısımlardan 4 tane vida yardımı ile ve ardından şuralardan da 4 tane vida yardımı ile kapatıyorsunuz. Vidalar az önce gösterdiğim poşetin içerisinden çıkıyor. Akü montajı bu şekilde oluyor. Şarj işlemi de siz aküyü şarj etmek istediğinizde şuraya takıyorsunuz. Fişinizi buraya takıyorsunuz. Ardından da ilk şarj 12 saat ile 18 saat arasında oluyormuş. Kullanım kılavuzunda 12 saat ilk şarj en az sürer diyor. Kutu üzerinde de firmanın ilettiği 18 saat şarj etmelisiniz şeklinde yazıyor. Her ihtimale karşı 18 saat şarjda bırakalım. Ama ayrıca şundan da bahsedilmiş. Şarj işlemi 24 saatten uzun gerçekleştirilmemeli yazıyor. Bunun hakkında da kesinlikle ve kesinlikle bilginiz olsun. Akünün ömrünü bitirmemek için de bunu kullandıktan sonra, çocuk oyunu oynadıktan sonra yaklaşık 1-1,5 saatlik kullanıma göre bir ömrü var.
şarjı bitmesine yakın aküyü tam boşaltmadan motoru kapatıp aküyü şarj etmeniz gerekiyor. Aküyü tüketirseniz tekrardan şarj olmayabilir. Akü işlemi bu şekilde. Şimdi direksiyonun buraya takma monte işlemini yapacağız. Onun için ihtiyacınız olan direksiyon ve içerisinden çıkan şu somon ve şu görmüş olduğunuz uzun vida olacak. Bu ikisiyle monte ediliyor. Zaten torbanın içerisinden şunun gibi başka bir parça çıkmıyor. İlk başta yapmanız gereken şey şu parçayı çıkartmak olacak. Şu kısımları takıyorsunuz. Burada zaten diş var. Göreceksiniz hemen. Bunu buraya monte ediyorsunuz. Çıt diye bir ses geliyor. Bunu içine yerleştiriyorsunuz. Bu arada direksiyonu düz bir biçimde konumlandırmanız gerekiyor. Burada bir tarafından vida, diğer tarafından da somon takacaksınız. İlk başta vidayı takarken zorlayabilir. O yüzden merak etmeyin, bir sorun yok. Siz vidayı ittirmeye devam edin. Şöyle doğru bir biçimde doğru yeri bulana kadar birazcık zorlayacağız. Konumunu da tam denk getireyim de en azından alır almaz daha açmadan kıralım istemiyorum açıkçası. Şu an tamam. Bu kısmı tamamladık. Şimdi tekerlek montajına geçeceğim. Yalnız sadece size bir tekerleği göstereceğim. Çünkü aynı anda tek başına video çekip bir yandan da bunu monte etmesi gerçekten zor. Tekerlek montesinde kullanacağınız parçalar şu ikisi. Şu gördüğünüz klips gibi şey ve şu zımbırtı, artık adına ne koyarsanız. Şu şekilde yapıyorsunuz. Şu ağır aleti kaldırıp tekeri buradan geçiriyorsunuz. Daha sonrasında şu contayı böyle takıp şurada da o mandalı takacak bir kısım var. Bu kısma mandalı geçiriyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi artık sabit. Şu an teker artık çıkmayacak. Siz bunun üzerine ayrıca şunu da monte edeceksiniz. Böyle taktığınızda şurada dişlerinin geçeceği yerler var. Taktığınızda monte olmuş olacak. Yani teker montajı bu şekilde, ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. Bütün tekerleri de taktığınızda araba düz bir biçimde ayakta duracak. Şimdi ben hepsini takayım, ardından diğer monte işlemlerini de tekrar beraber bakıyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi 4 tekerin de montajını yaptım. Şu an genel itibariyle aslında bu haliyle bile ayakta kullanıma hazır. Şimdi geriye kalan kısımlarının montajını yapacağız. Daha koltuk ve şu üst kısmının montajı var. Onu göstereceğim şimdi size. Şimdi aracın arka kısmını takacağız. Arka kısmı dediğim yerde şu görmüş olduğunuz parça. Bunu buraya monte edeceğiz. Şöyle kapıları önce açıyoruz. Açtıktan sonra şurası geniş kısmı, alt tarafı. Bunu buraya oturacak şekilde zorluyoruz. Şöyle göstereceğim. Zaten dişleri var, direkt olarak oturuyor. Bu şekilde oturduktan sonra vidalanacak yerleri var. Oraya vidalarla oturtuyoruz. Sonrasında tekrardan devam edelim ve sonrasında trafiği takacağız tabii ki. Şimdi bu arkalığın sabitleme işlemini yaptım. 4 tane ön tarafta, şöyle 4 tane de arka tarafta şu kısımlardan vida atıyorsunuz ve bunu buraya sabitliyorsunuz. Şimdi sıradaki parçaya geçeceğim. Bu arada bunu taktıktan sonra artık şu kapı, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapanıyor ve açılmıyor. İçerisinde mandal var. Bu mandalı çekiyorsunuz ve kapı anca o şekilde açılıyor. Yani gayet güvenli olacaktır. Çocuk böyle her ittirdiğinde bunu açıp kapayamayacak. Şimdi sıradaki parçaya geçiyoruz. Şimdi koltuk montajı şu şekilde olacak. Şurada görmüş olduğunuz ve şu tarafta görmüş olduğunuz delikleri şu arka kısımdaki deliklere tutturacağız. Ardından bunun arkasında da bir tane burada vidalamak için yer var. Onu da bu kısımdan vidalayacağız. Yani arka taraftan. Ardından koltuğun monte işlemi de tamamlanmış olacak. Bu arada şu ön tarafta gördüğünüz gibi çatal gibi şeyler var. Şunları da şu kısma geçireceğiz. Şimdi bunu takıyorum. Ardından devam ediyoruz monteye. Koltuğun monte işlemi de tamam. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıkı sıkıya oturdu. Takarken emniyet kemerini şu üste almayı unutmayın. Yoksa tekrardan benim gibi söküp takmak zorunda kalırsınız. Şimdi şu kısımların, yani aynaların takım işlemine geçiyorum ben. Aynalar da görmüş olduğunuz gibi tek hareketle monte ediliyor. Tık sesi duyana kadar ittiriyorsunuz. Daha sonra aynalar gördüğünüz şekilde sabit. Şimdi çatısını takacağız. Çatıyı taktıktan sonra da artık başka bir işlem kalmamış oluyor. Sırada çatı var.
çatıyı takarken şu şekilde bir işlem yapıyorsunuz. Çatıyı buraya koyduğunuzda şuradan yerlerine yerleştiriyorsunuz. Daha sonrasında arka kısmında şurada ve şu kısımlarda ve ön kısımda olan yerlerden vidalama yapacaksınız. Toplamda 9 tane vida atıyorsunuz. Ardından monte işlemi tamamlanmış oluyor. Şimdi ben o 9 tane vidayı bağlıyorum. Ardından tekrardan kamerayı açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi monte işlemi tamamlandı. Artık aracımız kullanıma hazır. Şimdi kapısını şuradaki mandaldan bu şekilde açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi içi tam donanım. Çatıyı da bu şekilde taktım. Buradan vites ayarlaması yapılacak. Daha doğrusu ileri geri kısmı buradan. Daha sonrasında da buradan şöyle göstereyim. Low ve high speed şeylerini göreceksiniz. Şimdi aküye bağlayıp enerjisini vereceğim. Kontrolünü biraz sonra yapacağım. Kumandaya pil taktığımda akünün bağlantısını yapıyorum. Az önce söylediğim gibi. Bağlantısını yaptım. Şimdi şuradan start'ı verdim. Gördüğünüz gibi bu ses geliyor. Ön tarafta farlar yandı bu şekilde. Tam karşıdan da ben size daha sonrasında göstereceğim. Şurada görmüş olduğunuz gibi MP3 çaları var. Buradan değişiyormuş. Burada da kornası var. Şu an müzik çalıyor. Kornası bu şekilde. Buradan geri vitese takıyorum. Şimdi şunu low speed'e alalım. Gaza şöyle dokunuyorum. Gördüğünüz gibi hemen gidiyor. Bunu ileriye alalım. Şimdi burada kullanmayacağım. Oğlum gelince görsün istiyorum ben. İlk olarak o kullanacak. Kesinlikle onun kontrolüyle göreceksiniz. Daha sonrasında da tabii ki uzaktan kumanda ile de kontrolünü sizlere göstereceğim. Şimdi şuradan ileri fonksiyonunu çalıştığını test edelim de. Evet, gayet güzel bir biçimde gidiyor. Hızlı mod ve yavaş modda da zaten kullanımını göstereceğim. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Ardından oğlum geldiğinde ilk tepkisini göreceğim. Daha sonrasında da onunla birlikte kullanıyor olacağız. Sana yeni aldığım kamyonu göstereyim mi? Hadi tut elimden gidelim. Gel. Gel. Senin odanda kamyonun, gel. Odayı birazcık ardiye gibi kullanıyoruz. Burada senin odanda babacığım. Açıyorum kapıyı, hazır mısın? Açtım. Hadi yürü bakalım. Aa, neymiş o odadaki babacığım? Git bak bakayım neymiş o? Kocaman bir kamyon. Hadi babacığım yürü. Gel bakalım beraber, gel. Gel bir tane. Gel. Bak bakayım kamyonun evi. Kocamanmış değil mi? Git bir dokun bakayım kamyonuna hadi. Bak ne güzelmiş. Gel sen de bak hadi. Gelmek ister misin? Evet, kamyon bak kocaman. Gördün mü? Evet bak kocaman. Bak bir şey yapmıyor, dokunabilirsin. Bak direksiyonu da var bizim arabamız gibi. Gel gel. Bak kapısı da açılıyor, gel. Bak. Aa, kapısı açıldı bak. Gel. Ne kadar büyük değil mi? Gel. Gel babacığım. Evet, oğlumun kamyonu bu. Aa, kapısı da kapandı. Gördün mü? Korkma. Gel canımın içi. Gel. Evet, kamyonun kapısı. Gel. Bak. Bak böyle açılıyor. Bak bizim arabanınki gibi direksiyonu var. Gördün mü? Ben yanındayım bir tanem. Ben senin yanındayım. Bak kapısı. Bak ben tuttum. Sen de tutabilirsin, gel. Işıkları yansın mı oğlum? Bak önüne doğru gel. Işıklarını görelim. Bak burada. Bak şimdi. Aha. Aa. Beğendin mi? Bak müzik de çalıyor biliyor musun? Bak. Aa. Gördün mü? Beğenmedin mi? Korktun mu? Dokunabilirsin istediğin gibi. Bak. Buradan müzik de değişiyor. Bak kornası da var bak şimdi. Aa, kornası varmış, duydun mu? Evet, bak tekeri böyle dönüyor bak. Bak. Gördün mü? Kornasına basalım mı? Ya beraber basalım.
Gel. Bak ben de yanında durdum. Gel, kapısını da açtım. Bak. Bak. Işıkları da yanıyor. Evet. Çocuğum korkmayı bıraktığında dışarıda beraber de kullanıyor olacağız. Şu an tabii ki dışarıda çocuğumla birlikte bunu kullanamayacağım. Zorla içerisine oturtup da korkutma gibi bir niyetim yok. Dışarıda kullanım yaptığımda çocuğum da muhtemelen peşinden koşacak. Yine öyle bir videoda ilerleyen günlerde ekleyeceğim. Aracın içini de size daha detaylı olarak biraz sonra videonun devamında göstereceğim. Kurulumunu zaten beraber yapmıştık. İçerisinde de neler olduğunu kurulumu izlediyseniz az çok biliyorsunuz. Ben sadece yakın çekim içerisinde, bu kabin içerisinde neler var onları size göstereceğim. Ardından da videoyu sonlandıracağım. Bu arada iki ileri manevra seçeneği bulunmakta. Kumanda üzerinden de kontrol ediliyor. Kumandanın nasıl kontrol edildiğini de ekledim videoya. Kumanda kontrolünün haricinde içten de kontrol ediliyor tabii ki. Eğer siz kumandadan kontrolü ele alacak olursanız otomatikman içerideki kontrolü devre dışı bırakıyor. Kumanda üzerinden park modunu alabiliyorsunuz ama kumanda üzerinden aracı aktif edip deaktif edemiyorsunuz. İlla ki bunun içerisindeki o kırmızı tuşa basıp aracı çalıştırmanız gerekiyor. Yani kontrol bu şekilde oluyor. Birden fazla araçta aynı kumandayı kullanmanız önerilmemiş. Yani kumandanın belki de frekansları daha sonrasında karıştırabileceği için iki farklı araçta bir kumanda kullanılması önerilmemiş. Akülerin kullanım ömrü ile ilgili herhangi bir şey yok ama ortalama 12 voltluk bir akü sık kullanımda ne kadar dayanırsa bu da muhtemelen o kadar dayanacaktır. Ayrıca bu aracın içerisinde bir MP3 çalar var. İçerisinde kayıtlı İngilizce şarkılar var. İsterseniz siz küçük bir USB belleğe farklı şarkılar da ekleyip buraya takıp çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi aracın içeriğini size göstereceğim. Ardından da videoyu sonlandıracağım. Aracın kapısı şurada, içeride bir mandal var. Şu karşıdaki üzerinden göstereceğim. Şurada bir mandal var. Bu mandalı şu şekilde çektiğinizde açılıyor. Mandalı şöyle yakından da göstereyim. Şu şekilde açılıp kapanıyor. Bunu çekmezseniz kapı açılmıyor herhangi bir şekilde. Zaten burada bir diş var. Ardından iç kısmı böyle. Fren pedalı yok. Gaz pedalı bulunmakta. Burada bir gaz pedalı var. Koltuğu deri, hakiki deri olarak yapmışlar. Burada Mercedes-Benz yazıyor. Yükseklik bu şekilde. Aracın ebatlarını da ben videonun açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Teknik özelliklerini de tabii ki ekliyor olacağım. Burada gördüğünüz gibi bir MP3 player var. Bunun üzerinde mod, ses artırma, azaltma ve şarkılarda ileri geri gitme şansı bulunmakta. Burada da bir AUX girişi var. SD kart girişi var ve USB girişi var. Yani buraya farklı cihazlarda takabiliyorsunuz. Yani oradan yükleyeceğiniz müziklerle de bunu entegre edebiliyorsunuz. Bu arada akü göstergesi burada beliriyor. Burada volt yazıyor. Oradan anlayabiliyorsunuz akünüzün az kaldığını ya da çok kaldığını. Farklı renk seçenekleriyle değişerek size akünün azaldığını belli ediyor. Bunu da zaten kullanım sonrasında sizlerle paylaşacağım. Şimdi şurada direksiyonun üzerinde görmüş olduğunuz şu sol tuşla korna çalıyor. Sağ tuşla şarkı değiştiriyor. Bu tarafta gördüğünüz gibi bir vites kolu var. Bunu ileri aldığınızda ileri, ortaya aldığınızda boşta, geri aldığınızda da geri manevraya sebep oluyor. Ayrıca şurada gördüğünüz gibi high speed, low speed diye de seçenekler bulunmakta. Ön tarafında da böyle bir panel yapmışlar. Hoş duruyor. Aracı çalıştırdığınız zaman şöyle ön tarafından göstereceğim. Araç çalıştığı zaman şu ön kısımdaki farlar yanıyor. Çok büyük bir aydınlatma sağlamasa da bir aydınlatma sağlıyor. Bu ön tarafında bir cam yok. Burayı ben daha sonrasında bir plexi ile kaplayacağım. Ve buradan rüzgar girişini de engellemiş olacağım. Kapıyı bu şekilde kapattım. Son derece güvenli görünüyor ve sağlam. Bu arada taşıma kapasitesini herhangi bir yerde yazmıyordu. Az önce kitapçığında gördüm. Akü kısmında yazıyor. Maksimum 30 kilogram taşıma kapasitesi var. 30 kilogramın üzerinde yüklendiğinde akünün gücünün bunu kaldırmayacağı söylenmiş. O yüzden 30 kilogramdan fazla yüklememeniz gerekiyor. Aracın ayrıca süspansiyonları var. Gördüğünüz gibi şu şekilde basılıyor. Ve süspansiyonları şuradan görebilirsiniz belki. Onun haricinde de yani özellikleri bunlar. Şuraya daha sonrasında sanırım bir romork takmak için de bir boşluk bırakmışlar.
buradan takılamayacağı için, ya da takılabilir mi artık bilmiyorum. Akü şuranın altında, videonun başında göstermiştim. Şurada yedek akü için bir yer bırakmışlar. Açılabiliyor, buraya yedek bir akü koyabiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi prize takılı. Şu an aküm şarj oluyor. 18 saat boyunca ben bunu şarjda bırakacağım. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum ben. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın.